Define ve arkeoloji, define işaretleri, analiz ve çözüm videolarına hoş geldin. Bu videomuzda define domuz işareti ne anlama gelir? Definede domuz işaretinin gömüsü nasıl olur? Define domuz işaretinin gömüsü ne kadardır? Gibi genel olarak domuz işareti ve anlamlarından bahsetmiş olacağız ve merak ettiğiniz soruların cevaplarını da bulmuş olacaksınız. Ve tabii ki böylelikle hazineye çok çabuk, çok erken ve rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde ulaşmış olacaksınız. Şimdi anlatacaklarımı çok iyi dinleyin, sonra çok pişman olur. Videomuza başlamadan önce bir şeye daha dikkat çekerek videomuza başlayalım istiyorsanız. Videolarımızın açıklama kısmında ve kanalın hakkında kısmında tüm iletişim bilgilerimizi bulabilirsiniz ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çaylarınızı ve kahvelerinizi hazırlayın çünkü videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler diliyorum. Domuz işareti genelde mağara ve mahzen. Dolayısıyla altın ile alakalı bir işarettir. Bu işaret dik bir yerde ise eğer ki oradan aşağıya doğru inilip giriş aranmalıdır. Genelde girişler yan alt taraflardan veriliyor çünkü. Domuz define işaretinin üzerinde haç işareti varsa bu mahzenin habercisi olabiliyor. Eğer domuz eşkıya işareti ise o zaman işaret dik bir şekilde olur. Öyle yapılmış. Bu kaya Horasan sıvalı olur. Bu işaretin yanında veya yakınlarında mutlaka dere veya su veya akar bir su var. Dere suyunun ağzında bir domuz resmi daha olabiliyor. Bu derede bir de değirmen olma ihtimali var. Bu değirmende birkaç metre genişliğinde yatay bir kaya olma ihtimali var. Tek domuz işareti varsa şelale olması gerek. Şelalede yukarıdan şelaleden suyun aktığı yere domuzluk deriz. Domuzluktan dökülen suyun hemen altında bir miktar müjdesi oluyor genelde. Ana para, ana derenin, asıl derenin orta kısmında olacak şekilde saklanır. Bu dere çatal yapıyorsa çatalın birleştiği yani derenin çatalının birleştiği yerde burun şeklinde bir yer var. Bu burnun en sarp dik yerinde yüksekçe oturak taşı vardır. Yani bir tabure kayası şeklinde bir kaya olur genelde. İki köşesinde iki köşelerinde de 2 adet put işareti olması lazım. Burada definesinin olma ihtimali çok yüksektir. Ve yine işaret dik bir kayada ise altı sığınağa benzer şekilde bir kulübeyi andırır. Kayanın yapısı. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir yapısı olması lazım. Kulübenin tavanında bir domuz işareti olabilir. Bu domuz işareti de Horasan'dan bir tapa. Tapayı açınca yani müjde niyetine birkaç para düşecek aşağı. Eğer böyleyse işte o altın paranın düştüğü yeri kazmayı unutun. Asıl define ayaklarının altına gelecek şekilde paranın düştüğü yerde. Yine işaret derede ise dereye girdiğinizde domuz resimleri görürseniz eğer oturmuş vaziyette olan tek domuz varsa o işaret gömüye bakar vaziyettedir genelde. Domuzun kafasının yani başının baktığı yeri kazarsan altında büyükçe taş çıkar arkadaşlar. Yatay bir taş. Onu kaldırırsan gömüsünü bulursun. Domuz define işaretinin definesine ulaşmak için ilk dikkat etmeniz gereken noktalar bölgede mutlaka var olan harman yeri tarzı yerler. Harman yeri definenin sistemli bir şekilde gömüldüğü yer. Eğer domuzun kalçasında, üzerinde, vücudunda, sırtında herhangi bir yerinde işaret varsa gömü yerini buldunuz demek. Ayrı duran yavruları ve yavrunun sayısını çok dikkate alın. Sabah güneşinin ilk vurduğu yerler ile akşam güneşinin böyle ilk battığı yerleri de mutlaka kontrol edin. Roma iktidarı döneminde ölümsüzlük ile bütünleştirilmiş olup aynı zamanda kanatlı olarak da görülebilmektedir bu işaret. Ayrıca domuz gömüsü genelde zor ve derinde bir bakıma tavuk ve civcivler konusuyla benzerlik gösteriyor aslında. Definecilikte en çok önem verilen işaretlerden biri domuz ve aynı zamanda yavruları. Ayrıca dinsel tema olarak da kullanıldığını unutmayın. Domuz doğurganlığı ile bilinmektedir. Bereketi de simgeler aynı zamanda. Ve beyaz domuzun gümüşü simgelediği de bilinmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi de biraz da farklı bir bakış açısından ve tecrübelerimizi sizinle paylaşacağım. Ama bu genellemedir. Yani benim karşıma bu çıktı ve her yerde bu şekilde çıkacak diye bir şey yok. Ama genellemedir. Yani istisnalar hariç bilgileriniz arkadaşlar. Yavrulu domuz varsa ana domuzun baktığı yönde 20 ile 70 adım sayın, gerekli işlemleri yapın arkadaşlar. Araştırmanızı yapın. Define genellikle miras defineleridir. Ya da aile reisinin ya da yöneticilerinin altınlarıdır. Bizim için
Ne ve kimin definesi olursa olsun hiç önemli değil. Yeter ki define olsun, değil mi arkadaşlar? Bir de şunu söyleyeyim. Eğer domuz önde yavruları peş peşe sıralı, yani dizili şekilde resmedilmiş ise tümünün baktığı yöne doğru araştırmanızı yoğunlaştırın. Veya sürüden ayrı veya farklı bir yere bakan varsa aralarında, o zaman işte o sürüden ayrı duran domuz nasıl bir yapıya sahip dikkatle incele. Bu ayrılık belki de definenin habercisi olabilir ve yavrulardan bir tanesi diğerlerinden farklı olarak arkaya bakıyorsa gömü sürünün gittiği istikametinin böyle tam tersi istikametinde olan. Çünkü domuzlar kafalarını arkaya çeviremez. Her yavru için 1 veya 15 adım mesafede o genelde kayanın altına doğru denk düşmektedir. Mesela 4 yavru varsa gömü ya 4 adım ileride ya da 60 adım ileride olup derindedir. Yani bu bağlamda hesabınızı yapın. Daha da genişletebilirsiniz alan. Bazen bu durum geriye doğru aynı mesafede, kayanın altında şeklinde de ifade edilir. 6 yavrulu domuz varsa, yakınında dere varsa, dere içinde siyah veya farklı duran bir taş olacak. Sarı olabilir, siyah olabilir, farklı. 6 adet yavru domuz bu taşa yürür vaziyettedir. Böyle resmedilmiştir. Birkaç kişi tarafından yuvarlanabilecek kadar büyüklükte dereye düşürülen o siyah veya sarı renkte diyelim. Kısacası farklı olan o taşı göreceksiniz arkadaşlar. Yavrulardan biri sola veya diğerlerinden farklı bir yöne bakar vaziyette olan. İşte müjdesi bu yavrunun baktığı yerde olabiliyor ve ana parası da dere taşının altında olma ihtimali çok yüksek. Domuzun baktığı yer çok önemlidir arkadaşlar. Genel ikinci bir işaret olmalıdır ki öyle de olması çok mantıklıdır. Değil mi arkadaşlar? Yani daha önceden de belirttiğim gibi kimse onca altınlarını tek bir işaret ile gömerek bırakmaz. Bazen de işaretlerin bazı vücut uzuvları eksik olur. Yani bu şekilde bir işaret gördüğünüzde sanmayın ki bu işareti çizen önemsemeyerek bu işareti böyle bırakın. Her detayın önemi var. O nedenle bu gibi durumlar, yani domuz varsa bir yerde hemen yavrusu veya ona ait bir uzvu, yani vücudundan bir parçasını daha arayıp bulman gerekiyor kardeşim. İşaret bir kayada olabilir. Bu kaya genelde yatay olur ama sonuçta herhangi bir kayada olabilir. Bu kayanın altına bakılmalıdır arkadaşlar. Buradan çok ciddi bir define çıkar. Aynı zamanda eğer domuz işareti bulunduğu yerdeki, yani yakınındaki diğer kayalarda renk ve yapı olarak farklı bir kayaya resmedilmiş ise işte bu daha da önemli. Bu bölgede kesinlikle çok büyük bir gömüsü vardır demek. Domuz işaretleri tıpkı tilki gibi şans getirdiğine inanılan önemli define işaretler arasındadır. Şefkatli anne görevi üstlenir. Yanında kaç tane yavru varsa yavru sayısı kadar definesinin olma durumu vardır arkadaşlar. Yavruların duruş şekilleri bazılarının diğerlerinden böyle daha tombul olması veya işte zayıf olmaları definenin arazideki gömülüş şekilleriyle ilgilidir. Bağlantılıdır ve benzerliği vardır. Bunu unutmayın. O yüzden işlemi yapmadan işaretleri kırmayın ki yönü oraya buraya değişmesin. Sonra da siz yönünüzü şaşırmayasınız. O sizin haritanızdır, işaretinizdir. Şekli, duruşu, açısı her şey ona göre yapılmıştır çünkü. En büyük definenin yerini diğer yavrulardan ayrı duran yavru belirler arkadaşlar. Burada bir mağara varsa eğer arkadaşlar içerisinde mutlaka 2-3 tane işaret olabiliyor. Mesela bir defasında 3 adet gemi resmi görmüştüm. O zaman iyi bakın arkadaşlar. Gemilerden biri yüzer şekilde olur. Öyle resmedilmiş olacak. Ve diğeri yatar vaziyette resmedilmiş şekilde olur. Bir diğeri ise ters dönmüş şekilde çizilmiş olabilir. Biz böyle bir şeyle karşılaşmıştık. O zaman sanki hazinenin ağırlığından böyle yan yatmış olan gemide, bunu unutmayın. Ağırlık konusu var. Ağırlık düşüncesi var yani bu. Yine bir domuz resmi varsa derenin şelale yapan yerine ineceksin arkadaşlar. Domuzluktan, yani yukarıdan dökülen suyun hemen altında bir miktar müjdesi vardır mutlaka. Ana para derenin orta kısımlarında bir su birikintisinin karşısında, hani derenin birleştiği yerde burun gibi bir yer varsa, az önce de bahsetmiş olduğum gibi, veya yüksekçe bir yer varsa ve orada domuzun yavruları resmedilmişse, yavrular ana domuzun etrafında dağınık olarak duruyor iseler, büyük domuzun baktığı yönü ve oradaki tüm yavruların duruşları farklı ama kafaların dönük olduğu yönler bir kalem veya benzeri bir şeyle, yani bir herhangi bir sert cisimle çizilip kesişme yerleri nereye geliyorsa o yönde araştırma yapın. Ve hepsinin baktığı yere değil de tamamen ayrı bir yere bakan varsa orasını da es geçmeyin derim arkadaşlar. Domuz işaretinde en önemli konu farklı büyüklükte ve diğerlerinden çok farklı renklerdeki taşlardır. Aslında bu taşların bazıları çift katlıdır. Kapak taşıdır yani. Bu taşın orta kısmında bazen harita
ve müjdesi olabiliyor. Evet arkadaşlar, özetleyecek olursak anladığınız gibi definede domuz işareti oldukça değerli bir işaret. Bu domuz işaretinin parası çok kıymetli ve genel olarak altındır. Gömüsü çok zor bir definedir. Domuzun çözümünde bulunduğu yer ve yanındaki yardımcı işaretler büyük rol oynar arkadaşlar. Özellikle domuz ve yavrularının bulunduğu çok yavruların sayısı kadar farklı noktalarda da gömüsü olabilir. Ve domuz işareti gömüsü sistemli olarak yapılabilmektedir. Yani bazen vardığınız noktada bir harita elde edebilirsiniz ve bu da size diğer gömülerin yerini vermiş olabilir. Bu şekilde yani biri bir diğerine yönlendirir. Sistematik olarak dediğimde işte bu. Domuz işareti eğer yalnız ise, yani yavruları falan yok ise, domuzun baktığı yön çok önemli. O yönde son noktayı belirtecek bir işaret arayın. Mutlaka ve ona göre çalışmayı başlar. Ve şunu da söyleyeyim, daha doğrusu dikkatinizi çekeyim. Domuzun bakış açısı kısıtlıdır, çok kısıtlıdır. Geniş bir açıda olmaz. Çünkü domuzlar kafalarını sağa sola fazla çeviremez. Domuz figürü çoğu zaman sıklıkla kayalara işlenmiştir. Domuzlar sık ağaçlık alanlarda yaşamaktadırlar. Genelde gündüz sığ ormanda saklanıp gece otlanırlar. Yani demem odur ki işaretin olduğu yerde özellikle gece anlayabileceğiniz, görebileceğiniz veya daha belirgin hale gelen, gündüz göremeyeceğiniz bir veya birkaç detay olabilir. Bunu unutmayın. Çünkü domuz işareti şaşırtmacalar ile doludur arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi domuzlar kalın boyunlu olmalarından dolayı boyunlarını sağa ve sola çeviremez. O yüzden define domuz yönünde ya da domuzun arka tarafında olma ihtimalleri bakış yönlerinden daha fazla. Ve bu işaretin istikametinde domuzun yaşam alanına benzer noktalarda da define gömülü olabiliyor. Domuz işaretinin malı yüklüdür arkadaşlar. Genelde üstte şaşırtma amaçlı hediye bulunur. Bu hediye ana malzemeye ulaşmayı saptırmak için konulmuştur aslında. Herhangi bir define işaretine denk geldiğimiz zaman işaretlere kesinlikle zarar vermemeye özen göstermek gerekiyor arkadaşlar. Define aramak için gerekli izinlerin nasıl alınacağı konusunda araştırma yapın ve yasal yapın yapacağınız. Yasal izin olmadan kazı yapmayın. Biz bunları burada söylemek zorundayız. Herkes ne yapacağını kendi çok iyi biliyor. Herkesin aklı fikri var. Hepimiz akıllı insanlarız. Bir şey yaptığımız zaman sonuçlarının ne olacağını biliyoruz. Başımıza ne geleceğini biliyoruz. Ona göre yapın. Domuz işareti defineciler tarafından çokça aranan bir işaret. Bu işarete rastladığınızda, sonuç olarak baktığınızda bu tam olarak domuz işareti diyebileceğiniz bir domuz olması lazım. Domuza benziyor falan değil ya. Domuz işareti altın para demektir ve anlattığım gibi birkaç anlamı ve domuz işaretinin kendisinin içerisinde bir para yok. Bugüne kadar çıkmadı. Ben görmedim şahsen. O yüzden kırmayın. Yine de dedektörünüz ile veya uygun cihazlar ile kontrol edin. Aklınızda bir şüphe kalmaz. Çünkü aklınızda kalırsa her gün o şüphe sizi kemirir ve aklınız hep orada kalır. En iyisi arayıp var veya yok diye sonuçlandır. Anlatacak çok detay var. Ama bu videoda zamanımız yeterli olmadığından diğer videolarımızda devamını açıklayacağız arkadaşlar. İstenirse tabii. Çünkü bu konu çok detaylı, her yönden ele alınması lazım. Ben sadece sizlere ön bilgi olarak, öz olarak kısaca kafanızın karışmaması için genel bir açıklama yap. Ama örnek veriyorum. Abi bunun bütün detaylarını da açıklar mısın dediğin zaman birkaç tane videoya sığacak şekildedir bunun. Biz de zaten biliyoruz arkadaşlar. Hepimiz kendimizi bildiğimiz için inkar etmemize gerek yok. Biz bir yerden bir videoyu bırakın, birisi bir şey dediği zaman bir söz, bir kelime, o kelimelerle gidip define çıkartmaya çalışıyoruz. Nerede kaldı ki bir videoyu başından sona izleme. Biz aceleci insanlar olduğumuzdan dolayı, yani böyle bir yerden bir şey duymamız bizim için yeterli olduğundan dolayı bir videoyu bile izlememize gerek yok kardeşim. Niye 10-15 dakika ben orada harcayayım? Bir adam bana dedi ki abi şimdi şöyle birisi bana böyle dedi veya rüyamda görmüş veya dedem rüyasında görmüş veya işte şöyle bir şey duydum veya işte birisi bana böyle dedi, ben de ona inanıyorum, bak şurada şu var dediği zaman adam hiçbir şey yapmıyor, gidiyor orayı kazıyor. Arkadaşlar bilginizi edinin, yani net bilgileri edinin, doğru bilgilerle bir yere gidin ki boşu boşuna zaman harcamayın. Bu gibi insanlar, benim az önce bahsettiğim gibi insanlar zaten olmayacağını biliyorlar ama orada böyle bir yorulup deşarj olup o egolarını tatmin edip olup olmaması o kadar aslında önemli değil. İçten içe bu böyledir. Sonra yorgun bir şekilde eve gelmek için böyle bunları yapın. Arkadaşlar ne gerek var ki? Gidin gerçekten de orada olan defineyi bulun. Çoluğunuza, çocuğunuza, size, sülalenize faydası olsun. Gidip yalandan amelelik etmek zevk mi veriyor size? Öyleyse devam edin. Birisinden bir şey duyun. Gidin onu. Bu kadar bilgi var kardeşim. Bu kadar emek ediyoruz. Bak sizlerle bir şeyler bunları paylaşıyoruz. Tecrübelerimizden anlatıyoruz. Araştırmalarımızdan söylüyoruz. Yani bunlar gerçek şeylerdir arkadaşlar. Siz de işte ben bir yer biliyorum, şu kadar para ver veya şöyle yapalım da öne gidelim diye cebinizden para çıkartmaya çalışan sahtekarları
dinliyorsunuz. Hiçbir şekilde benim sizde karım olmamasına rağmen, o kadar zaman harcamama rağmen, sizler için emek etmeme rağmen dinlemiyorsunuz. Gidiyorsunuz boş boş insanların peşinde, sonra da altın bulmayı bırak cebinizdekinden olup eve dönüyorsun. Böyle mi olsun? Böyle mi hoşunuza gidiyor? Neyse arkadaşlar, ben size söyleyeceklerimi söylüyorum. Bir kardeş gibi tavsiyemi veriyorum. Lafımı dinleyin. Kimseye cebinizdeki parayı da kaptırmayın. Gidin, işlem yaptığınız zaman da olumlu, sevinçli, güzel sonuçlarla evinize dönün. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın diyorum. Şansınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Benden size hakkım helal olsun. Hoşçakalın.